Dikkat zekanın ayrılmaz parçasıdır. Dikkat olmadan sorun çözmeye kalkmak, malzeme almadan yemek yapmaya benzer. Elinizde malzeme yoksa sonuca ulaşamazsınız. Bu videoda size 4 soru soracağım. Verdiğiniz cevapları yorumlar bölümüne yazın. Her sorunun sonunda verdiğiniz cevaba göre zeka durumunuzu yorumlayacağım. Cemşit'in sınıfındaki okulun matematik birincisi Cemşit'e ona aşağıdaki notun yazdığı bir kağıt verdi. Cemşit çok utangaç olduğu için ona bunun ne olduğunu soramadı. Acaba Cemşit'e ne demek istiyor? Eğer kağıdı şekildeki gibi ikiye katlarsanız üzerinde I love you yazdığını açıkça görebilirsiniz. Cemşit'e aşık olmuş. Eğer soruyu bildiyseniz iki ihtimal var. Ya gerçekten çok dikkatlisiniz ya da bu tür sorulara aşinasınız. Her iki durumda da doğru cevabı buldunuz. Tebrikler, zeki birisiniz. Eğer cevabı bulamadıysanız yine iki durum söz konusu. Matematik işlemlerine giriştiyseniz işin başını ve sonunu düşünmeden hareket eden bir karaktere sahipsiniz. Ama mücadeleci bir ruhunuz var. Dileriz ki gereksiz mücadelelere girmezseniz, girerseniz de bu sizi gerçekten uğruna mücadele edilecek şeylere girmekten alıkoymaz. Eğer bunun çözemeyeceğiniz kadar zor bir soru olduğunu düşündüyseniz, birçok insanın yaşadığı çaresizlik sendromuna yakalanmışsınız. Bir matematik sorusu olduğunu düşündünüz ve ben matematikten anlamıyorum diyerek soruyu bir kenara bıraktınız. Daha geniş düşünün. Ve tabii bu arada matematik bilginizi arttırmayı da ihmal etmeyin. Bu soruda işe yaramasa da matematik her zaman gerekli. Melisa'nın annesi Doğa'yı çok seviyor. 4 kız çocuğuna doğadan esinlendiği isimler koymuş. İlk çocuğun ismi Gül, ikinci çocuğu Akasya, üçüncü çocuğu Lale. Dördüncü çocuğunun ismi ne? Cevap Melisa. Melisa'nın annesinin 4 çocuğu olduğuna göre Gül, Akasya, Lale, Melisa'nın annesinin diğer çocukları yani Melisa'nın ablalarıdır. Soruya doğru cevap verdiyseniz Melisa'nın annesi kelimesini fark etmişsiniz demektir. Siz soruların mantığını çabucak kavruyor, doğru cevaplar veriyorsunuz. Hızlı düşünüyorsunuz. Ayrıntıları fark ediyorsunuz. Soruya doğru cevap veremediyseniz Melisa'nın annesi kısmı zihninizden uçtu demektir. Parçaları daha hızlı birleştirmelisiniz. Daha fazla yoğunlaşırsanız hızınız artacaktır. Sorular sizi dolambaçlara soksa da cevaplar sorunun içinde, sizin onları görmenizi bekliyor. Bir bisikletli İstanbul'dan başlayıp Bursa'ya kadar pedal çevirmiştir. İstanbul'dan sonra ilk durağı olan İzmit'te 3 saat yemek molası vermiştir. İzmit'ten Düzce'ye kadar 2 saat boyunca pedal çevirmiş, Düzce'ye vardığında saat 14 olmuştur. Bursa'ya 1 saatlik yolu kaldığına göre İstanbul'dan Bursa'ya kaç saatte vardığını bulabilir misiniz? Soruya cevap vermek için 30 saniyeniz var. Bu soru tamamen sizi şaşırtmak üzerine kurgulanmış. Bu soruda dikkat ettiyseniz İstanbul'dan İzmit'e kaç saatte vardığı belirtilmemiş. Yani bu sorunun cevabı verilemez. Soru sizi iki şekilde manipüle ediyor. Birincisi, mola süresini varış süresi olarak algılamanız için süre uzun verildi. İkincisi, soruya cevap vermek için süre kısıtlaması ile sizi baskı altına aldı. Özellikle az zaman var tekniği dolandırıcılar tarafından çok kullanılır. Bu tür dolandırıcılar, falanca ürün çok değerlenecek ama az zaman var, hemen sana satayım, yarın fiyatı 2 katı olacak gibi yalanlarla sizi kandırmaya çalışabilirler.
Eğer 6 cevabını verdiyseniz bu manipülasyonlara açıksınız. Daha dikkatli olun. Eğer soruda Bursa'ya vardığı belirtilmemiş dediyseniz, baştaki detayı kaçırsanız da yine de en azından biraz dikkatli ve şüphecisiniz. Daha çok çaba gösterin. Ayrıntıyı fark edip cevabın bilinemeyeceğini söylediyseniz zeki ve dikkatlisiniz. Eğer sizin başka bir cevabınız varsa yorumlara yazın, tartışalım. 3 ülkeden gelen gezginler sohbet ediyorlar. Hayatlarından, gezdikleri ülkelerden bahsediyorlar. Bir süre konuştuktan sonra dördünün de seyahatten sonra en önemli hobisinin yüzme olduğu ortaya çıkıyor. Fakat gezginlerden birisi yalan söylüyor. Sizce hangi gezgin yalancı? Berlinli Alman gezgin. Yaz aylarında sabah 7'de kalkarım. Güzel bir kahvaltıdan sonra saat 10'dan 11'e kadar Berlin'in en güzel denizinde yüzerim. Hareket etmek beni sağlıklı hissettirir. Suriye Laskiyeli gezgin. Günlük programım yoğundur. Sadece haftada bir gün yüzmeye gidebilirim. O günde tam 3 saat denizde yüzerim. Akdeniz dünyadaki en güzel denizdir. Gürcistan Batumlu gezgin. Karadeniz'de yüzmek zor olsa da her gün güneşin dik gelmediği saat 10-12 saatler arasında yüzerim. Eğer Batum'a gelirseniz beni mutlaka ziyaret edin. Bunlardan hangisi yalan söylüyor? Yalan söyleyen Alman. Berlin'de deniz yoktur. Eğer doğru cevap verdiyseniz Berlin'de deniz olmadığını biliyorsunuz demektir. Bu sizin genel kültüre sahip olduğunuzu gösterir. Genel kültürünüzü artırmaya devam edin. Soruda bir de şaşırtma unsuru vardı. Suriye sanki denizin bulunmadığı bir ülke olarak algılanıyor. Soru bundan faydalanıyor. Eğer cevap veremediyseniz genel kültürünüzü artırmanızda fayda var. Bu arada arkadaşlar kanalda sık sık tek soruluk shorts videoları paylaşıyorum. Onlara da göz atmayı unutmayın. Kanala abone olursanız da çok sevinirim. Bu videoda bu kadar. Şimdi başka bir Her Şey Merak'tan videosu seçin ve izlemeye devam edin.